Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Bugün sizlerle yine çok güzel, kolay ve dikişsiz bir tarif hazırladım. Birlikte göreceğiz. Şöyle şapkasız normal bir kedi modeli olarak örebilirsiniz. Şapkalı da sonbahar Cadılar Bayramı zamanı geliyor. Onunla uygun örebilirsiniz. Örmekten kesinlikle keyif alacağınızı düşünüyorum. Videoyu elimden geldiği kadar hiç kesmedim ki örme süresi de belirli olsun diye böyle yaklaşık şapka hariç 10 santim civarında elinizi ayarına göre, tığınıza göre, ipinize göre bu ölçü değişiyor. Şöyle yakından da göstereyim. Ben kilitli burun kullandım. Sizler dilerseniz eğer pembe iplikle yapabilirsiniz. Bunun için de videoda açıklama vereceğim. Oval göz kullandım. Normal yuvarlak gözle de şöyle hemen ekliyorum fotoğrafını. Böyle de çok tatlı oluyor. Onu da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kuyruğu da dahil her yerinden dikişsiz bir tarif olacak. Şöyle hemen malzemelerimi göstereceğim. Gri bir kedi ördüm. Şöyle gri renk kullandım. İplerimi açıklamada belirteceğim. Şapka için mor renk kullandım. Detaylı vereceğim ama numarası 43 arkadaşlar. Bir de siyah ipimizi kullandım. Şöyle küçük detayı var. Bir de şapkada şöyle küçük bir sarı detayımız var. Onun için de bir miktar sarı ipe ihtiyacımız olacak. Tığım 4 numara. Makas, iğne ihtiyacımız olacak. Kilitli gözlerimizde yuvarlak olanlardan 10 milim, bu da 12 idi sanırım arkadaşlar, oval olanda. Elimde bir adet vardı, değerlendirmek istedim ben. Bir de her zamanki gibi elyaf'a ihtiyacımız olacak. Şapkayı ben silikonla yapıştırdım. Sizler dikerseniz bir tek o dikişli olacak. Onun dışında dediğim gibi komple yine vücudumuzu, kulaklarda dahil dikişsiz bir şekilde. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, bunlar hazırladığım diğer modeller. Bir sonraki videoda hangisini birlikte örmek istersiniz? Yorum kısmında yazın, beraber karar verelim. Şimdi hazırsanız örmeye başlayalım. Şimdi yine her zamanki gibi 2 zincir çekiyorum. Dilerseniz sihirli halka yapabilirsiniz. İlk çektiğim zincirin içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk yaptığım sık iğnenin içerisine çift batıyorum. Hemen yanına geçiyorum. Yine çift batarak ilerliyorum. 8 tane sık iğnemi çift batarak 16 tane sık iğneye çıkartıyorum. Sıra geldi 3. sıraya. Bir tane sık iğnemi ördüm. Hemen yanındaki yere bir tane çift batıyorum. Bir tane tek örüyorum. Hemen yandaki yere arttırma yapıyorum. Bir tek ördüm. Bir arttırma yaptım. Sıra sonuna kadar örüyorum. 16 tane sık iğnemiz olmuştu. Bu sırada 24 tane sık iğneye çıkartıyoruz. Arttırma. Şimdi 3. sıramız da bitti arkadaşlar. 4, 5, 6. sıraları düz bir şekilde örüp gelelim. 24 tane sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. Evet, geldim. 7. sıramızda bitti. Şimdi bu sıramızda eksiltme yapacağız. Her sık iğneyi yandaki sık iğne ile birlikte öreceğiz. 24 tane sık iğnemiz, 12 tane sık iğnemizi düşecek. İsterseniz bu şekilde kesebilirsiniz. İsterseniz de böyle kesebilirsiniz. 4, 5 ve 12. Evet, şimdi gelelim
gövde kısmına devam ediyoruz. Bu sıramızda tekrar arttırmamızı yapacağız. Flo olarak örüyorum. Dış kanadına batacağım. İç kanadı kalıyor. Şöyle iki kanat var. Ben bana bakan kanadına batacağım. Bir sık iğnemi ördüm. Pardon. Bir sık iğnemi ördüm. Hemen yanına bir arttırma yapıyorum. Bir ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 6 kere tekrarlıyoruz. 18 sık iğneye tamamlıyoruz. Evet, 18 tane sık iğnemiz oldu. 18 tane sık iğnemizi düz bir şekilde 2 sıra boyunca örüyoruz. Arttırma eksiltme yapmadan 2 sıra örüp gelelim. Evet, şimdi başlıyoruz. Geldik arkadaşlar. Kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sıramız bitti. 12. sıramızı örüyoruz. Bir sık iğnemi ördüm. Burada 1, 2, 3, 4 tane 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Geriye dönük 7 tane sık iğne işliyorum. Üstüne bir zincir atlayıp devam ettiğimiz için 7 sık iğnemiz oluyor. Daha sonra hemen buradaki sık iğneye bir sık iğnemi yapıyorum. Bir sık iğnemi daha ördüm. Şimdi bir tane popcorn çalışması yapacağım. 1, 2, 3. 3 kere doladım. İpim gayet kalın. Sizlerinki ince ise 4 dolayabilirsiniz. 1, 2 sık iğne ördüm. Tekrar ipimi doladım. Burada çok özür diliyorum. 3 sık iğne ördüm. Tekrar doladım. Yine bir popcorn yapıyorum. 1, 2, 3. İşledim. Arada 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar bir tane popcorn yapıyorum. 1, 2, 3. Hepsini işliyorum. Şimdi arada 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Bir tane popcornlarımızla bacaklarımızı yaptıktan sonra son bir sık iğnem kaldı burada. Onu işliyorum ve şimdi eksiltmelerimize başlayacağız. Ondan önce gözlerimizi takalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıralar arasında arkadaşlar. Şöyle gözümün birini takıyorum. Bir sıra altına burnumu takacağım. Şöyle. Daha sonra boşlukları sayacağım. 1, 2, 3, 4. 5. boşluğa da diğer gözümü takıyorum. Hemen şöyle arka kilitlerini getirdim. Onları da vurup devam edelim. İçerisine biraz elyafımızı dolduruyoruz. Evet, geldim. Şimdi eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bu sırada şöyle sık iğneme battım. Hemen kuyruğumun yanına yaptığım sık iğneye de batıp ikisini birden işliyorum. Hem bu şekilde burada da boşluğumuz olmamış oluyor. Bütün sık iğneleri yanındaki sık iğne ile birlikte örüyorum. 18 tane sık iğnemiz 9 tane sık iğne olarak kalıyor. Bu bizim son sıramızdı. Evet, şimdi geldik hemen kulağına arkadaşlar. Birini ördüm, birini de sizle birlikte örelim. Şimdi şöyle 1, 2, 3. sıramıza şöyle batıyorum. İpliğimi arkadan hafif uzun bırakıyorum. İğnemi aldım. Bir zincirimi çektim. Tığıma ipimi doluyorum. Aynı yere battım. Bir tane yarım trabzanımı ördüm. Tekrar doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum ve
ikili trabzanımın tepesine kaydırma yapıyorum. Tekrar tığımı ipime doluyorum. İkinci sıraya geçiyorum. Bir yarım trabzan örüyorum ve aynı yere batıp bir kaydırmamı yapıp ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Şimdi şuradan arkadan kulağımıza çok uzak olmayan bir noktadan iplerimizi çıkartıyoruz. Hemen şu noktadan battım. Bu haliyle bile çok tatlı oldu. Şimdi bir de cadı şapkamızı örelim. Şapka için de şöyle mor rengimi kullanacağım. Numarası 43 numara bunun. Bunun numarası var. Şu an rengi çıkmıyor ama yani gündüz çekimini paylaşacağım. O kadar güzel bir renk ki arkadaşlar. Bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Her modele çok güzel yakışıyor. Şimdi şöyle hemen bir zincir çekip üstüne iki zincir çekiyorum. İlk zincire 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şöyle hemen sıram belli olsun diye bir iplik koyacağım. Küçük bir parça. Pardon. Bir sık iğnemi ördüm. Bir arttırma yapıyorum yanına. Bir tane tek örüyorum. Bir tane arttırmamı yapıyorum. Devam ediyorum. Hemen geldim sıra başına. Şimdi tekrar iki tane tek ördüm. Üçüncüye arttırmamı yapıyorum. 6 sık iğnemiz vardı. Bu sırada 8 sık iğnemiz var. Ekranın herhangi bir yerinde yazmış olacağım arkadaşlar sayılarını zaten. Oradan takip edebilirsiniz. 8 tane sık iğnemiz var. Bir sıra boyunca 8 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örüyorum. Evet. Şimdi siyah iplik alacağım. Bir sırada siyah iplikle birlikte öreceğim. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz düz morla da devam edebilirsiniz. İsterseniz bir sıra siyah ya da sarı da ekleyebilirsiniz. Şimdi geldim arkadaşlar. Siyah iplikle devam edeceğim. Bu sırada mor ipim duruyor. 1, 2, 3 siyah ördüm. Dördüncüye çift batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 siyah ördüm. Dördüncüye çift batıyorum. Pardon. Şimdi burada mor ipimi alıyorum. Siyah ipimi keseceğim. İçten ipimi yürütüp diye biraz kestim. Şimdi bu sırada şöyle filo olarak öreceğiz. Bize bakan kadını tek öreceğiz. Hepsine çift batıyoruz. 10 tane sık iğnemiz var. 20 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Sıra sonuna kadar hepsine çift batıp gelelim. Geldim. Şimdi ilk yaptığım sık iğneyi kaydırmamı yapıp şöyle bir zincir çekiyorum. Eğer dikmek isterseniz bu aşamada ipinizi biraz uzun bırakabilirsiniz. Ben yapıştıracağım. O yüzden çok uzun bırakmıyorum. Şöyle kestim. İpimi de içten yürütüyorum.
Şapkamın üst kısmı dolgun dursun diye ipimi yerleştirdim. Şimdi isterseniz bu şekilde, isterseniz şöyle kulağını içine alarak, böyle yan olarak, nasıl dilerseniz öyle kullanabilirsiniz. Hemen sabitleyip geliyorum. Şimdi şöyle silikon tabancamı koydum. O ısınırken şapkama şöyle kemer detayı gibi eklemek istiyorum. Cadı şapkalarında şu detayı çok seviyorum. Evet. Şöyle aslında küçük bir kare yapmış olduk. İki ucu birbirine bağlıyorum. Bakın çok tatlı oldu. Hemen silikonumu ısındı sabitleyip geliyorum. Evet, kedimiz bitti arkadaşlar. Çok tatlı bir cadı şapkası ördük. Burnumuzu isterseniz örgüyle yapabileceğinizi söyledim. Onun için de hemen küçük bir tarif ekledim videomun içerisine. Eğer burnumuzu yaparsanız o şekilde dikiş oluyor. Ama onun dışında hiç dikiş yok. İsterseniz pembe bir iple veya siyah iplikle şöyle küçük bir üçgen de iğne ile yapabilirsiniz. Tamamen dikişsiz ve pratik bir tarif paylaştığım için çok mutluyum. Umarım sizler de çok seversiniz. Bu tarifleri çok sevdiğinizi biliyorum. Umarım bu da sizin favorilerinize eklenir. Şöyle dediğim gibi boyu şapka hali şu kısmı 10 santim 10-11 santim arkadaşlar, ama elinize göre değişecek bitmiş hali. Hem oval gözle hem yuvarlak gözle çok güzel oluyor. Zaten başlangıçta yuvarlak gözlü olan kısmını da göstermiştim. Bir de çok merak ediyorum, beni acaba nereden izliyorsunuz? Hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsunuz? Bunu da yorum kısmında yazarsanız birlikte sohbet etmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.